Ne oluyor burada? Sera ipotekli de ne demek? Ben sizi yalnız bırakayım. Sen anlatırsın Mehmet'e neler olduğunu. Sera'yı ipotek mi ettirdin? Zeynep! Sera ipotekli mi? Evet. Ne zamandan beri? İki ay oluyor. Ya bana haber vermeden nasıl yaparsın böyle bir şey? Acil paraya ihtiyacımız vardı. Borçlarımız birikmişti. Mehmet, başka çıkar yol bulamadım. Neden gelip benden istemedin? Ha? Ben senin kocanım Zeynep. Kendi başımıza halledelim istedik. Benden para istemek zor geldi ha? Bu kadar mı uzağız artık birbirimize? Mehmet, sana anlatacaktım, inan. Anlatacakmış. Konuştuklarınızı duymasam belki de hiç haberim olmayacaktı. Hayır, anlamıyorum. Bu kadar büyük bir parayı kime, nereye borçlandınız Zeynep? Sera'nın durumu kötüydü. Zeynep, çocuk yok karşında. Bu Sera'nın bu kadar borcu birikmiş olamaz. Mehmet. Bir de Deniz'in ailesine para göndermemiz gerekiyordu. Mecbur kaldık. Zeynep, Allah aşkına yalan söylemeyi bırak artık. Mehmet, borçları düzene koyunca anlatacaktım sana. Neyi anlatacaktın Zeynep? Ha? Nasıl bu kadar rahat yalan söyleyebiliyorsun? Uzun zamandır birbirimizden uzaklaştığımızın farkındaydım. Aramızda yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu hissediyordum ama bu kadar yabancılaştığımızı bilmiyordum. Mehmet, ne olur böyle konuşma. Artık seni tanıyamıyorum. Benim evlendiğim, aşık olduğum kadın bu değil. Mehmet! Mehmet, dur lütfen! Yine nöbet koymuşlar, maçı izleyemeyeceğiz abi. Beraber izlerdik diye düşündüm. Sen de izleyince hoş maçı kaybediyoruz ama. Yalan mı ya kardeşim? Zeynep, hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Mehmet geldi mi? Yo, daha gelmedi. Siz yemeğe çıkmayacak mıydınız? İptal ettik onu. Zeynep, hayrola, bir şey mi oldu? Canın sıkkın sanki. Yok Safiye Hanım, bir şey yok. Ömer nerede? Odasında oyun oynuyor. İyi. Çok yorgunum ben. Biraz odama çıkıp dinleneceğim. Sonra görüşürüz. Tamam kızım, keyfine bak sen. Kesin bir şey olmuş, tartışmış bunlar. Ay yenge, nereden anladın sen de 2 dakikada? Baksana kızım, Mehmet'in nerede olduğunu bize soruyor. Yemeği de iptal etmiş. Dur ben bir konuşayım. Heh, iyice öğren bakalım ne olmuş. Ay yenge.
Girebilir miyim? Tabii gir. Zeynep'ciğim, hiç keyfin yok. Bir şey olmuş belli ki. Anlatmak ister misin? Mehmet'le tartıştık biraz. Ne oldu? Neden tartıştınız? Boş ver. Pek konuşmak istemiyorum. Mehmet abim nerede peki? Bilmiyorum. Serhat'ın apar topar çıktı. Nereye gittiğini de söylemedi. Zeynep, siz benim gördüğüm en harika çiftsiniz. Aranızdaki problem her neyse mutlaka çözülür. Mehmet abim de eve döner birazdan. Geldiğinde konuşur anlaşırsınız. Umarım. Ya takma kafana. Çözülemeyecek bir probleminiz yoktur eminim. Ben seni yalnız bırakayım, biraz dinlen. Sağ ol Müge. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Ne istersiniz? Her zamankinden buzsuz olsun. Tabii. Ne olmuş? Tartışmışlar. Dedim ben sana. Hay Allah. Neden acaba? Bilmiyorum. Hiçbir şey söylemedi. Morali çok bozuk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayatım nerede kaldın? Geciktin yine. Eve uğradım. Ustaları biliyorsun. İlgilenmeyince ilerlemiyor işler. Nasıl ev? Güzel. Az işi kalmış. Yakında biter. Mehmet'le Zeynep gelmediler mi? Zeynep odasında da Mehmet daha gelmedi. Sorma. Onlar kavga etmiş. Mehmet abim nerede bilmiyoruz. Neden kavga etmişler? Söylemedi Zeynep. Şimdi arayıp Mehmet abimle konuşacağım. Anlarız ne olduğunu. İsterseniz ben arayayım. Benimle daha rahat konuşur. Olur. Ara bakalım neredeymiş. Efendim Aziz. Mehmet neredesin? Bardayım. Kafamı dağıtmak istedim biraz. Ayıp oluyor ama. İnsan bir haber verir. Eşlik ederdim. Gel valla. Beklerim. Tamam. Biliyorum orayı. Birazdan gelirim. Neredeymiş? Şirketin oradaki bardaymış. Yanına gidiyorum. Bekle ben de geleyim. Müge, yalnız konuşsak daha iyi olur. Kızım bırak erkek erkeğe dertleşsinler. Tamam. Ama bizi habersiz bırakma olur mu? Tamam. Allah Allah. Ne oldu bunlara? Anne, sen ne zaman geldin? Biraz önce geldim anneciğim. Neden yanıma gelmedin? Hasta mısın sen? Hayır oğlum. Ah, gayet iyiyim. Babam nerede? Gelir birazdan, işi vardı. Sen üzülmüşsün anne. Babam mı üzdü seni? Kavga mı ettiniz? Olur mu Ömerciğim? Babanla kavga eder miyiz biz hiç? Nereden çıkarıyorsun bunları? Ama sen ağlamışsın. Ağlamadım. Yorgunum. O yüzden gözlerim şişti biraz. Hadi bakalım, geç oldu. Yatıralım seni. Hem masal da okuruz. Tamam.
Hayret. Müge takılmamış peşine. Erkek erkeğe oturacağız deyince ısrar edemedi. Ne içersiniz? Aynısından. Buzlu olsun lütfen. Tabii. Ne oldu Mehmet? Tartışmışsınız galiba Zeynep'le. Boş ver, kafanı şişirmeyeyim şimdi akşam akşam. Ya ne şişirmesi? Saçmalama. Dinliyorum. Ne oldu? Zeynep benden habersiz Seray'ı ipotek ettirmiş. Bugün öğrendim. Aylardır bir şeyler sakladığının farkındaydım. Ama bu kadar büyük bir şey beklemiyordum doğrusu. İnsan kocasından nasıl saklar böyle bir şeyi? Nasıl söylemez aklım almıyor. Ne dedi peki? Neden anlatmamış sana? Kendi başına halletmek istemiş. Hayır, anlamıyorum. O kadar parayı nasıl borçlanmış olabilir ya? Belki bir tanıdığına vermesi gerekmiştir. Dediğine göre Deniz'in ailesine göndermişler. Hayır, bana söylese benim Deniz'e de ailesine de her zaman yardım edeceğimi biliyor. Saklaması çok garip. Şu son bir iki aydır Zeynep'in aklı hep başka yerde. En mutlu anlarımızda bile sanki başka bir şey düşünüyor. Karımın her geçen gün benden uzaklaşmasını izliyorum Aziz. Bazen ona baktığımda sanki aklında başka biri varmış gibi geliyor. Ben de sana bakıyordum. Nasılsın, biraz daha iyi misin? İyiyim Safiye Hanım, sağ olun. Hiçbir şey yemedin kızım. Bir çorba yaptırayım, yollayayım mı Mercan'la? Gerek yok, aç değilim ben. Zeynep, bak evliliklerde böyle şeyler olur. Aziz Mehmet'in yanına gitti. Birazdan gelirler. Konuşursunuz, derdiniz neyse çözersiniz. Aziz Mehmet'in yanına mı gitti? Evet, Mehmet bardaymış. Dertleşsinler biraz erkek erkeğe. Aziz onu sakinleştirir, merak etme sen. Sevmek başa bela Aziz. Bilmez miyim? Kafam çok karışık. Ne yapacağım ben şimdi? Hiçbir şey olmamış gibi davranamam ki. Aylardır ona ulaşmaya çalışıyorum. Kaç kez konuşmayı denedim. Her seferinde bir şey olmadığına inandırdı beni. Bu kadar üzme kendini. Dur bakalım. Bir konuşun. Belki her şey düzelir. Bilemiyorum. Sen benim yerimde olsan affeder miydin Zeynep'i? Senin yerinde olsam... Bana sorma en iyisi. Ben affetmeyi pek beceremem. Neyse ki yarın Ankara'ya gidiyorum. Evden uzaklaşmak iyi gelecek. Neden gidiyorsun Ankara'ya? İş için. Hangi iş bu? Şu büyük ihaleyle ilgili bir bürokratla görüşeceğim. Cemal Tiren'in de girdiği ihale mi? Çabuk öğreniyorsun bakıyorum. Evet, o ihale. Bu sefer işi o adama kaptırmayacağım Aziz. Bu sefer olmaz. Elimden gelen her şeyi yapacağım.
aramızda kalsın. Tabii ki. Hadi kalkalım artık. Yoksa yarın kendime gelemeyeceğim. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Heh, geldiler işte. Oğlum. Oğlum hoş geldin. Hoş bulduk anne. Ne oldu Mehmet? Neden tartıştınız? Anne çok yorgunum. Sonra konuşuruz, olur mu? Biz de çıkalım mı? Tamam. Yenge, sen de yat hadi, çok geç oldu. Mehmet. Mehmet lütfen böyle yapma. Bir şey söylemeyecek misin? Anlayamıyorum. Niye gizlemiş ki? Madem paraya sıkışmış, bankaya gidene kadar Mehmet abimle konuşsaydı. Belki de Mehmet'ten isteyememiştir. Niye isteyemesin ki? Kocama yük olurum diye mi düşündü acaba? Herhalde. Hiç Zeynep'in yapacağı şeyler değil bunlar. Şaşırıyorum. Bence insanlar evliyken birbirinden hiçbir şey saklamamalı. Sen benden hiçbir şey saklamıyorsun değil mi tatlım? Yani. İşte bir iki tane metresim var. Unutamadığım bir eski sevgilim. Çok komik. Senin gibi harika bir kızı yıllarca kimse nasıl kapmamış anlamıyorum. Kapmaya çalışanlar oldu. Ama ben seni bekledim. Bir gün geleceğini biliyordum. Dün akşam Mehmet Bey küçük salonda uyumuş. Hadi canım. Olur mu öyle saçma sapan şey? Vallahi doğru söylüyorum. Demin girdiğimde gördüm. Kanepede uyuyordu. Kesin kavga ettiler. Acaba ne oldu ya? Neden kavga ettiler? Ya Serpil. Allah aşkına. Sana ne? Bana ne? Hadi sen bana bir kahve yap. Daha Ankara gideceğim, yolum uzun. Tamam tamam yaparım hemen. Ya çenesin çene. Dır 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 dır. Baba. Oğlum. Günaydın. Nereye gidiyorsun baba? İş için Ankara'ya gidiyorum oğlum. Yarın döneceğim. Annemle ben de gelelim mi? Olmaz. Hem senin okula gitmen lazım. Ömer. Hadi salona git anneciğim. Kahvaltına başla, ben de geliyorum. Hadi. Tamam. Mehmet. Lütfen konuşalım. Seni dinliyorum. İnan çok üzgünüm. Dün geceden beri gözüme uyku girmedi. Kız, bağır, çağır. Ama böyle sessiz kalma ne olur. Kafam çok karışık Zeynep. Hala bana neden yalan söylediğini anlamıyorum. Seni Sera'daki problemlerle sıkmak istemedim.
Bir kere olsun seni bulaştırmadan kendim çözmek istedim sorunları. Hepsi bu. Sadece bu değil Zeynep. Artık çok uzağız birbirimize. Sanki aramızda bir engel varmış gibi hissediyorum. Belki de bunca zamandır kendimi kandırıyordum. Belki de ilişkimizi, hatta evliliğimizi gözden geçirmeliyiz. Kaçta buluşacaksınız Safiye ile? 2'de. Ben de gelsem olmaz mı? Pınar, boşanma şartlarını konuşacağız. Ne işin var senin orada? Safiye'ye boyun eğmediğine emin olmak istiyorum. Biliyorum. Neyin varsa almaya çalışacak. Sıkıldım artık. Şu ara konuştuğumuz tek şey para, Pınar. Geleceğimizi düşünmek zorundayız. Bir aile kuracağımızın farkında değil misin? Hangi aile Pınar? Ben daha boşanmadım bile. Akşam yemekte söylemeyi düşünüyordum ama... sanırım şimdi söylemeliyim. Musa, Hı. ben hamileyim. Sevinmedin mi? Sevindim. Sevinmez olur muyum? Sadece hiç beklemiyordum böyle bir haberi. Çok şaşırdım. Gördüğün gibi bir ailemiz olacak Musa. Artık düşünmen gereken bir çocuğum var, unutma. Mügeciğim, ben çıkıyorum. Hayrola, bu ne şıklık Safiye Sultan? Randevun mu var? Musa ile buluşacağız. Avukatlar da gelecek. Boşanma şartlarını konuşacağız. Gider ayak amcama ne kaybettiğini göstermek istiyorsun bakıyorum. Bu Pınar denen kız amcanın gözünü kör etmiş kızım. Ne yapsam beni görmez, merak etme. Bir an önce şu iş bitsin istiyorum. Bakalım amcam şartlarını kabul edecek mi? Eli mahkum. Bu rezilliği başlatan kendisi. Kendim için istediğim bir şey yok. Ama o kıza çocuklarımın hakkını yedirecek değilim. Bravo vallahi yenge. Bırak şimdi bunları. Aziz'le konuştun mu? Ne demiş Mehmet? Neden kavga etmişler Zeynep'le? Zeynep Mehmet abime haber vermeden Sera'yı ipotek ettirmiş. Ne? O da duyunca küplere binmiş. Haklı. Allah Allah. Bu kız aklını oynattı galiba. Ne yapmış peki onca parayı? Sera'nın borçlarını kapatmış. Deniz'in de ailesinin ihtiyacı varmış galiba. Hayır, neden saklamış? Olacak iş değil vallahi.
Sen miydin? Girebilir miyim? Tabii. Çay içer misin? Yok sağ ol. Mehmet'e anlattın mı benden gizlediklerini? Anlatmamışsın. Nasıl açıkladın o zaman Sera'ya ipotek ettirdiğini? Ne dedin? Sera'nın borçlarının biriktiğini söyledim. Senin kişisel bir durumun olduğunu, biraz paraya sıkıştığını söylemek zorunda kaldım. Çok iyi ya. Harikasın Zeynep. Vallahi süpersin. Deniz, başka çarem yoktu. Mecbur kalmasam Mehmet'e böyle bir yalan söyler miyim? Bilmem. Benim tanıdığım Zeynep sevdiği insanlara yalan söylemezdi zaten. O yüzden artık seni çok da iyi tanımadığımı düşünüyorum. Deniz, lütfen biraz anlayış göster. Hiç kimseye anlatamadığım korkunç bir durumun içinde tek başımayım. Bir de sen yalnız bırakma beni arkadaşım, ne olur. Zeynep, yanında olsam da sana yardım etmeme izin vermiyorsun ki. Daha önce de söylediğim gibi. Eğer bana neler olduğunu anlatmazsan, ortaklığımız da, arkadaşlığımız da burada biter Zeynep. Anlat hadi, dinliyorum. Anlatamam. Güzel. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Senin olmadığın bir zamanda Sera'ya uğrayıp eşyalarımı alırım ben. Yalnız şunu bil ki böyle yaparak sadece kendine değil, sevdiklerine de zarar veriyorsun Zeynep. Haklısın. Ama telafi edeceğim hepsini. İnan ben de böyle olsun istemezdim. İyi günler. Beyaz Gün gazetesi değil mi? Sizin için haber değeri taşıdığını düşündüğüm bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Hayır, ismimi veremem. Şöyle.
Ünlü iş adamı Mehmet Karaman yakında gerçekleştirilecek hastane ihalesini alabilmek için yolsuzluk yapacak. Konuyla ilgili bir bürokratla görüşmek için yarın Ankara'ya geliyor. Kalacağı otelin adı Mavi Sur. Bilginiz olsun. Üzerime alınacağım ama artık. Ne bu surat yola çıktığımızdan beri? Bak ben peşine takıldım diye böyle yapıyorsan gideceğim. Yok ya, aksine iyi ki geldin. Ne güzel sohbet ede ede gidiyoruz. Ha şöyle. Yüzün gülsün biraz. Hadi anlat artık. Neyin var böyle? Neyim yok ki. Her şey üzerime geliyor bu ara. Bunaldım biraz. Bak evde bir sorun varsa akşam dönelim uçakla. Ben görüşmemi bitireceğim bugün. Yok. Hem ben uçağa binmeyi sevmiyorum zaten biliyorsun. Hem bir gece her şeyden uzak kalıp biraz kafa dinlemek istiyorum. Akşam işler bitince oturup bir şeyler içeriz o zaman. Ben o zaman senin ağzından laf almayı bilirim. Önümüzdeki evrakta bizim Safiye Hanım'la düşündüğümüz paylaşımı görebilirsiniz. Benim isteğim gayrimenkullerin ve şirket hisselerinin %95'inin Mehmet'in üzerine geçirilmesi. Müge'nin payı da buna dahil. Sen de rahat yaşayabileceğin birkaç gayrimenkul ve şirket hisselerinin %5'ini alacaksın. Safiye Hanım, söylediklerini kulakların duyuyor mu senin? Olacak şey değil. Neden olmasın? Kız arkadaşın parana değil sana aşık sonuçta. Çok zengin olmasan da mutlu olursunuz herhalde. Bu kabul edilebilir bir teklif değil Safiye. Zaten kanunen de haksız bir paylaşım. Üstelik... Üstelik ben tekrar baba olacağım. Pınar hamile. Onunla olacak bebeğimi de düşünmeliyim. Size bebeğinizle mutluluklar dilerim. Ama bu beni ilgilendiren bir durum değil. Sana kalanlarla rahatlıkla yaşayabilirsiniz. O zaman anlaşamayacağız demektir. Mahkemede görüşürüz. Biz bu durumda manevi tazminat davası açacağız. Safiye Hanım'ın kocası tarafından aldatılması ve basında yer alan fotoğrafların haysiyetini incitmesi sebebiyle oluşan manevi mağduriyetini tazmin etme yoluna gideceğiz. Tamam Bahti. Oradaki işleri hallettikten sonra gelmene gerek yok. Hatta birkaç günde izin yap. Dinlen biraz. Tamam görüşürüz. Güle güle.
Mehmet. Aziz Türkmen olarak tanıdığım kişi ne istiyorsun? Mehmet'le aranız bozulmuş. Bir arayıp nasılsın diye sorayım dedim. İnsan üzülüyor. Ne de olsa benim yüzümden oluyor bunlar. Senin yüzünden mi? Ben artık öyle düşünmüyorum, biliyor musun? Ben de baştan her şeyi seni mahvettiğini düşünüyordum. Ama şimdi bakıyorum da belki de bütün bunlar benim yüzümden oldu. Ne demek istiyorsun? Serhan'ı bana vereceğin parayı bulabilmek için ipotek ettirdin sonuçta. Ben ondan bahsetmiyorum Selim. Herkes benim yüzümden zarar gördü. Görmeye de devam ediyor. Yine hayatımın ortasına yerleştin. Korktuğum için hiç kimseye bir şey söyleyemedim. Şimdi her şeyin sorumlusu aslında benim diye düşünüyorum. Belki senin bunları yapman da benim yüzümden. Belki senin hayatını da ben mahvettim. Bana ne yaptığını anlamaya başladın yani. Evet, anladım. Başta bununla mücadele edebilirim diye sanmıştım ama... başaramadım. Maalesef zamanı geri almanın da imkanı yok. Şimdi elimden gelen tek şey bunlara bir son vermek. Ben de öyle yapacağım. Kimse benim yüzümden üzülmeyecek artık. Hoşça kal.
Aziz Bey toplantı başlamak üzere. Sizi bekliyorlar. Tamam, geliyorum. Safiye'nin şartlarını kabul ettim. Bu da mal varlığımın büyük bir kısmından vazgeçtiğim anlamına geliyor. Safiye'ye mi kalacak her şey? Hayır. Mehmet'e verilmesini istiyor. Ve sen bunu kabul ediyorsun öyle mi? Ne yapayım Pınar? Evlenebilmemiz için başka çare var mı? Safiye Hanım'ın şartlarını kabul etmezsem manevi tazminat davası açacakmış. İyice rezil olacağız herkese. Umurumda bile değil. Biraz umurunda olsaydı bütün magazin gazetelerinde el ele kol kola çıkmazdık. Dolayısıyla bu durumda da olmazdık. Ha şimdi benim yüzümden oldu yani her şey. Onu demek istemiyorum. Musa, kusura bakma ama ben de doğacak çocuğumu ve kendimi düşünmeliyim. Benim çocuğumun da bir geleceği olmalı. Pınar, ne yapmamı bekliyorsun? Eğer Karaman ailesinin diğer varisleriyle eşit hakları olmayacaksa... bu çocuğu doğurmam Musa. Zaten bu şartlarda evlenmemiz de doğru olmaz. Karar senin. Bir de Levent'teki plazanın elektrik aksamını geciktiren firmaya açılan dava var. Bu konuyla siz ilgileniyordunuz herhalde Aziz Bey. Şimdi elimden gelen tek şey bunlara bir son vermek. Ben de öyle yapacağım. Kimse benim yüzümden üzülmeyecek artık. Aziz Bey? Aziz Bey? Çok özür dilerim. Çok acil bir işim var, çıkmam gerek. Ama toplantıya yeni başladık. Gerçekten gitmem gerek. Asistanım Rüya size gerekli bilgilendirmeleri yapar. Şimdi elimden gelen tek şey bunlara bir son vermek. Pardon Aras. Önemli değil. Hayrola? Acelen mi var? Yo, birkaç işim var dışarıda halletmem gereken. Onun için çıkıyorum. Tamam. Kolay gelsin o zaman. Sağ ol. Mehmet Bey tek odaydı değil mi? Hayır, tek kişilik 2 oda olacak lütfen. Tamam, hemen hallediyorum. Buyurun oda anahtarlarınız. Teşekkürler. Rica ederim. İşin ne zaman biter? Görüşmem akşam olacak. Herhalde 9-10 gibi biter. Çok merak ediyorum bu mühim görüşme kiminle ama sormayacağım, söylemezsin zaten. Mehmet Karaman otele geldi. Evet, doğru istihbarat galiba. Tamam, ayrılmayacağım peşinden. Zeynep. Zeynep! Zeynep! Zeynep!
Zeynep! Zeynep! Zeynep! Zeynep ne yaptın sen? Zeynep! Her şey bitti sonunda. Zeynep aç gözünü ne olur! Zeynep! Böyle olsun istemedim Zeynep. Dayan. Ne olur dayan. Zeynep, beni bırakma. Lütfen dayan güzelim. Az kaldı. Acil hasta var, yardım edin. Arkadaşlar hemen bir sedye getirir misiniz? Dikkatli olun. Nesi var biliyor musunuz? Zehirlendi. İlaç içti. Tamam siz sakin olun. Biz hemen müdahale edeceğiz. Hadi çabuk arkadaşlar. Ankara'yı özlemişim. Benim özlemeye pek fırsatım olmuyor. Uzun zamandır işlerin yoğunluğundan buradan ayrılamıyorum. Yakında bu hastane ihalesi vesilesiyle İstanbul'a geleceğim ama. Ben de sizinle o konuyla ilgili konuşmak istiyordum Haldun Bey. Biliyorsunuz ihaleye Karaman Holding olarak biz de katılıyoruz. Evet. Aslında sizinle uzun zamandır bir görüşme yapma konusunda tereddüdüm var. Biliyorsunuz ben de ihale komisyonunda görev alıyorum. Biliyorum. Bu görüşmeden kimsenin haberdar olmayacağından emin olabilirsiniz. Ben de buna güvenerek geldim buraya zaten. Sizi dinliyorum. Bu ihaleyi almak benim için gerçekten çok önemli. Ve bunun için gereken her türlü fedakarlığı yapmaya da hazırım. İhaleyi almanız konusunda sanırım yardımım dokunabilir Mehmet Bey. Sevindim. Ancak bunun için ödemeniz gereken bir bedel olacağını tahmin ediyorsunuzdur. Elbette. Kendimi kastetmiyorum, yanlış anlamayın. Benim için sizinle olan hukukumuz çok daha önemli. Fakat iş bir tek benimle bitmiyor. Anlıyorum Haldun Bey. Dediğim gibi ben gereken her şeyi yapmaya hazırım. Gerekli kişilerle de sizin uygun gördüğünüz biçimde ilgileneceğim, merak etmeyin. O zaman içkimizin tadını çıkaralım artık. Açmıyor Aziz. İyice meraklanıyorum artık. Kızı çıkmıştır. Hadi bir şeyler ye, meraklanma bu kadar. Ya babaanne annem de gelmedi hala. Ne zaman gelir? Ömerciğim gel birazdan. Sen yemeğini bitir şimdi. Sonra anneni ararız, olur mu? Tamam. Doktor bey Zeynep nasıl? Hastamızın midesini yıkadık. İyileşecek. Odasını aldık şimdi. Zamanında müdahale edebilmemiz çok iyi oldu. Getirmekte acele etmeseydiniz sonuç çok kötü olabilirdi. Görebilir miyim onu? Henüz tam olarak kendine gelmedi. Yine de görebilirsiniz. Lütfen yormamaya özen gösterin. Nerede kalıyor? İleride 218 numarada. Buyurun, Sağ geçmiş ol. olsun.
Sana bir şey olsaydı asla affetmezdim kendimi. Sen yoksan ben de yokum Zeynep. Sen yoksan hiçbir şeyin anlamı yok. Bir daha kimseyi seni sevdiğim gibi sevemem ben. Bana kızmakta, benden nefret etmekte haklısın. Çünkü adamın tekiyim ben. Olmuyor Zeynep. Ne kadar istesem de içimdeki öfkeyi susturamıyorum. Bu olanları hazmedemiyorum. Sen beni mahvettin Zeynep. Kolay olur sandım. İntikamımı, içimdeki öfkeyi hafifletirim diye düşünüyordum. Ama olmuyor. Seni her gördüğüm an tekrar tekrar ölüyorum Zeynep. Selim. Zeynep. Buradayım. Yanındayım aşkım. Hiçbir zaman bırakmayacağım seni. Hiçbir zaman. Hoş geldin. Hoş bulduk. Erken başlamışsın. Erken mi? Saatten haberin yok galiba. Ona geliyor. Yapma ya. Ben de neden yorgunum diyorum. İşlerini hallettin mi? Hı hı, hallettim. Ben içmeyeyim Ela, çok yorgunum zaten. Odama çıkıp dinleneceğim biraz. Ya otur biraz. Sonra çıkar dinlenirsin. Yarın uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Sanki sen süreceksin arabayı. Yolda dinlenecek bol bol vaktimiz olacak. Hı? Buyurun. Mersi. İşlerin yoluna girmesine o zaman. İşlerin yoluna girmesine. Yalnız ben bu gecenin sonunu biliyorum. Lütfen dikkatli iç Mehmet. Eskiden olduğu gibi yerlerden toplamak istemiyorum seni. Ne yapayım? Sana ayak uydurmaya çalışınca böyle oluyor. Hadi Ankara'ya içelim. Ankara'ya.
Neredeyim ben? Hastanedesin. Yok, kalkma. Kalkma, dinlenmen lazım. Ölmeyi beceremedim değil mi? Böyle konuşma Zeynep. Sen mi kurtardın beni? Evet. Kendinden geçmiştin bulduğumda. Niye kurtardın? Bıraksaydın. Ölseydim. Sakın bir daha böyle şeyler söyleme. Bana başka bir yol bırakmıyorsun. Benden önce ölmek yok Zeynep. Beni yalnız başıma bırakıp gidemezsin. Müge arıyor. Haberleri var mı? Yok. Kimsenin bilmesini istemiyorum. Hele Ömer. Asla öğrenmeyecek. Daha fazla yalan söylemeye halim yok. Sen merak etme. Ben doktorla konuşup hallederim. Yeter ama. Bu 10. arayışım hala açmıyor. İşi çıkmıştır kızım, yoksa niye açmasın? 2 saattir öldüm ben burada meraktan. Zeynep'i mi arıyorsun? Evet. Ay boşu boşuna arama, o da cevap vermiyor. Annem niye eve gelmiyor babaanne? İşi çıkmıştır Ömerciğim. Gelir birazdan. Neredesin sen ya? Hasta Müge. Bir şey... İyiyim. Zeynep için buradayım. Nasıl yani? Ne oldu Zeynep'e? Zehirlenmiş. Ne? Nasıl, iyi mi şimdi? Çok iyi. Şu anda dinleniyor. Hangi hastanedesiniz? Tamam bir tanem, hemen oraya geliyorum. Ne olmuş? Niye hastanedeymiş Aziz? Zeynep zehirlenmiş. Aziz de hastanede, onun yanında. Zeynep iyi miymiş? Evet evet, şu an dinleniyormuş. Allah Allah. Aziz nereden öğrenmiş Zeynep'in hastanede olduğunu? Ay nereden bileyim yenge, gittiğimizde öğreniriz, hadi çıkalım. Serpil! Müge, anneme bir şey mi olmuş? Hayır bir tanem. Annen Aziz abinle bizim yeni evimizin bahçesini bitirmiş. Biz de babaannenle oraya bakacağız. Tamam mı? Hı. Buyurun Safiye Hanım. Ömerciğim sen Serpil ablanla otur, resim yap. Biz gelene kadar da bitir. Olur mu canım? Tamam. Hadi. Serpil, çok geç kalmayız biz. Sen Ömer'le ilgilen. Tamam efendim. yenge, hadi ilgilenir o. Ömerciğim gel bakalım.
Sana bir şey itiraf edeyim mi? Et bakalım. İyi ki içmişiz bu gece. Ne zamandır ihtiyacım vardı böyle bir rahatlamaya. Çok iyi geldi. Arada dışarı çıkalım diye ısrar ediyorum ama ekip duruyorsun benim. Gençken çıkalım, dağıtalım diye kafamın etini yiyen sen olurdun hep. Haklısın. Çok güzel zamanlardı. İnsan özlüyor o günleri. Lisede senden hoşlanan bir çocuk vardı, hatırlıyor musun? Neydi adı ya? Harun. Harun, evet. Beraber takılıyoruz diye sevgilim sanmıştı seni. Evet. Çocuğa sevgili olmadığımızı anlatmak için amma dil dökmüştüm ya. Öyle düşünmesi normaldi ama. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu o zamanlar. Doğru. Şimdi hatırladım ya. Seni görebilmek için oturduğum mahalleye gelip duruyordu. Ya sorma. Sonunda başka bir kız buldu da bıraktı peşimi. Bize içiyoruz o zaman. Bize. Bize. Oh! Bir tane daha. Tabii efendim. Nasılsın? Bilmem. Doktorla konuştum. Yediğim bir şeyden dolayı zehirlendiğini söyleyecek. Sağ ol. Bizimkilere haber verdin mi? Evet. Müge ile Safiye Hanım birazdan gelirler. Hadi kapat gözlerini. Dinlenmeye ihtiyacım var. Hah, burası. Yavaş. Şimdi uykuya daldı. Nasıl, iyi mi? Gayet iyi. Dinlenmesi gerekiyor sadece. Nasıl olmuş Aziz? Doktor yediği bir şeyden zehirlendiğini söyledi. Neymiş acaba? Bilmiyorum. Senin nasıl haberin oldu? Bizim bahçenin ödemesi için uğramıştım Sera'ya. Ben girdiğimde yerde baygın yatıyordu. Sonra apar topar buraya getirdim. İyi ki Seraya gitmişsin. Hoş geldiniz. Nasılsın Zeynep? Yorgunum sadece ama iyiyim. Ömer öğrenmedi değil mi? Hayır, haberi yok. Durumu ona çaktırmadan çıktık evden. Ömer'i merak etme kızım. Sen iyileşene kadar idare ederiz biz onu. Sağ olun. Nasıl oldu kızım? Ne yedin böyle? Dışarıda bir şeyler yedim. Sonra da midem alt üst oldu. Ah be kızım. Neyse. Sen kendine gel, dava ederiz hangi restoranda yediysen. Siz hiç merak etmeyin. Ben ilgileneceğim o konuyla. O son kadehi içmeyecektik Ela. Bütün gece içtiklerinin suçu yok, o son kadehin suçu var, Evet. öyle mi? Aziz, Mehmet abimin haberi var mı? Hayır. Siz gelmeden aramak istemedim. Dur, ben arayıp haber vereyim hemen. Müge, telaşlandırmayalım şimdi Mehmet'i. İşleri var zaten Ankara'da. Bırakıp gelsin canım. Senden önemli mi?
Telefonum çalıyor galiba. Ne? Telefonu çalıyor. Çalıyormuş gerçekten. Kimmiş? Müge. Şu an kimseyle konuşacak halim yok. Neyi merak ediyorum biliyor musun? Neyi? Niye hiç sevgilin olmadığını? Sence? Bilmem. Yoksa var da ben mi bilmiyorum? Hayır. Olsaydı ilk sen bilirdin. Hala soruma cevap vermedin. Cevap basit. Öyle mi? Ben basit şeyleri anlamakta hep güçlük çekmişimdir. Doğru. İnsan gözün önünde olanları görmekte zorluk çeker hep, değil mi? Gerçekten bunca yıl sana aşık olduğumu görmemiş olabilir misin? Mehmet. Ben seni o kadar çok sevdim ki. Kalbimde başkasına yer yok. Ama sen hiçbir zaman fark etmedin. Hep arkadaşın olarak gördün beni. Bu kadar adam var. Neden ben diyorsun, değil mi? Bilmiyorum. İnan, bu sorunun cevabını bilmiyorum. Yapamıyorum. Hislerime bir türlü engel olamıyorum. Kaç kez uzaklaşmaya çalıştım senden. Yapamadım. Her seferinde daha da mutsuz oldum. Çok özür dilerim. Hayır Ela, Ela. Bunları anlatmamalıydım. Ela, Çok Ela, özür dilerim. Hayır. Hiçbir şey için özür dilemek zorunda değilsin. Mehmet abim açmıyor. Duymamıştır canım. Görünce arar. Mügeciğim, hadi siz Aziz'le eve dönün. Ben Zeynep'le kalırım bu gece. Safiye Hanım siz yorulmayın. Biz Müge ile kalırız. Olur mu canım? Bir kişinin işini iki kişi yapar mı? Yenge, Ömer'i biz idare edemeyiz. Onun dilinden sen anlarsın. O yüzden bırak biz kalalım. Ben iyiyim. Hiç kimsenin kalmasına gerek yok. Ay yok artık, daha neler. Hadi. Yarın görüşürüz. Geçmiş olsun Zeynep'ciğim. Sağ olun. Ela, yanlış bir şey yapıyoruz. Çok özür dilerim. Haklısın. Özür dilerim. Benim hatam. Hayır bak, ikimizin de hatası. Çok içtik. Yani kendimizde değiliz. Ben odama gideyim. Aha.
Gideyim ben. İyi geceler. İyi geceler. iyisin değil mi? Evet. Daha iyiyim. Her şey için çok teşekkür ederim. Sana da yorgunluk verdim bütün gece. Saçmalama. Önemli olan senin iyi olman. Dün gece seni öyle görünce çok üzüldüm. Lütfen artık daha dikkatli ol, tamam mı? Tamam, olurum. Günaydın hanımlar. Günaydın. Eve gitmek için hazır mıyız? Evet, hazırız. Nasılsın Zeynep? Daha iyi. İzin ver yardım edeyim. Gerek yok Aziz. Kendim kalkabilirim. Çıkalım mı? Hadi. Hadi gel.
Mehmet abim arıyor Zeynep. Mehmet abi neredesin sen? Sessizdeydi telefonum, duymamışım. Ne oldu, bütün gece beni aramışsınız? Zeynep zehirlendi. Bütün geceyi hastanede geçirdik. Nasıl, şimdi iyi değil mi? Merak etme, iyi şimdi. Zeynep yanındaysa konuşabilir miyim Müge? Tamam, dur veriyorum. Alo Mehmet. Tatlım, iyi misin? İyiyim. Çıktık zaten hastaneden. Eve gidiyoruz. Çok üzgünüm yanında olamadığım için. Hemen geliyorum İstanbul'a. Sen beni merak etme. İşlerini halledebildin mi? Evet hallettim. Acele etmeyin hiç. Hızlı gelmeyin, yavaş gelin. Zeynep. Seni çok özledim. Olanlar için üzgünüm. Aşırı tepki verdim galiba. Konuşuruz gelince. Öpüyorum. Öpüyorum tatlım. Görüşürüz. Al canım. Ela uyan. Ela. Mehmet, Hemen kalkman lazım. 15 dakikaya çıkıyoruz. ne oldu? Bir şey mi oldu? Hazırlan, sonra anlatırım. Ela. Tamam, geliyorum. Anne, Oğlum. anne hasta mı oldun sen dün gece? Evet oğlum. Yediğim bir şey uf yaptı midemi. Ama şimdi çok iyiyim. Ben dün gece hiç yaramazlık yapmadım. Babaannemi üzmedim. Hemen uyudum. Aferin sana. Ama çok özledim seni anne. Ne olur bir daha bırakma beni. Bırakmayacağım bir tanem. Söz veriyorum. Bir daha hiç bırakmayacağım seni. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yenge, dün ne oldu amcamla? Araya hastane trafiği girince konuşamadık. Anlaşabildiniz mi? Bakalım. Şimdilik şartlarımı kabul etmiş görünüyor. Ama o kız paraların elinden uçup gitmesine bu kadar kolay razı olmaz bence. Mutlaka Musa'yı kışkırtacak her şeyi almak isteyecektir. Keşke bıraksan da ben şununla bir konuşsam. Asla olmaz. Böyle bir çirkinliğe müsaade etme. Onun seviyesine mi ineceksin? Pınar hamileymiş. Bebekleri olacakmış. Hadi canım. Aa, Musa söyledi bugün. yalandır o ya. Bilemem artık. Zeynep hastanede miymiş hala? Bugün eve gelmiş, biraz daha iyiymiş. Bir an önce yanına gitmek istiyorum. Mehmet. Dün gece olanlar için çok üzgünüm. Saçmaladım. Elacığım, dün geceyi unutalım mı? Olur. Hakan, biraz daha hızlı gidebilir misin? Baş üstüne efendim.
Nasılsın? İyiyim. Doktor 2 gün istirahat verdi, sakın unutma. Neden izin vermedin ölmeme? Benden önce terk edemezsin bu dünyayı. Bunu aklından çıkar. Mektubu aldın değil mi? Hangi mektubu? Mehmet'e yazmıştım. Serada masanın üstünde duruyordu. Hayır, görmedim. Mercan abla enfes bir yoğurt çorbası yaptı Zeynep. Zahmet ettin Müge. Ben şirkete gidiyorum Müge. Akşama görüşürüz. Hani bugün gitmeyecektin? Asistanım Rüya aradı. İmzalamam gereken evraklar var bir tane. Tamam canım, kolay gelsin. Meltem, Buyurun Aras Bey. Aziz yok mu? Hayır Aras Bey. Bugün şirkete gelmedi. Neden? Bilmiyorum. Telefonda bugün gelmeyeceğini söyledi. Evde kalması gerekiyormuş. Anladım. Bunlar Aziz'in ilgilenmesi gereken dosyalar değil mi? Evet efendim. Rüya buraya koymamı söyledi. Galiba Aziz Bey bu dosyaları hazırlamasını söylemiş. Öyle mi? Evet efendim. İsterseniz Rüya'yı çağırayım. Onunla konuşun. Gerek yok Meltem. Sen çıkabilirsin. Mehmet abim geldi galiba. Hı. Gecikti biraz. Trafik vardı herhalde. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Mehmet, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. İçim içimi yedi yolda. Çok trafik vardı. Zeynep odasında mı? Odasında dinleniyor. Ben yukarı çıkayım. Mehmet, birkaç gün dinlensin, hiçbir şey kalmaz. Endişelenme. Hoş geldin canım. Hoş bulduk tatlım. Nasılsın? Merak etme. İyiyim artık. Dün yanında olamadığım için çok üzgünüm. Olsun. Müge ile Aziz bütün gece yalnız bırakmadılar beni. Sağ olsunlar. Sana haber vermek istedik ama... Duymadın galiba bütün gece telefonunu. Erkenden uyuyakalmışım. Dün
yola çıktığımdan beri çok kızgınım kendime. Hak etmediğin laflar ettim sana. Fazla tepki gösterdim. Çok kırdım seni. Çok özür dilerim. Üzme kendini. Benim de çok hatam oldu. Sana söylemem gerekiyordu ipoteği. Sen de beni affet lütfen. Hepsi geçti artık. Sen iyi ol. Gerisini hallederiz. Mehmet, Aziz Türkmen olarak tanıdığın kişi aslında Selim Dumanoğlu isminde çok tehlikeli bir adam. Ve benim eski sevgilim. Hayatımıza ve ailemize girmesinin tek sebebi benden intikam almak istemesi. Sana defalarca geçmişimi anlatmak istedim ama olmadı. Seni ve Ömer'i kaybetmekten korktuğum için sustum. Ama artık devam edemiyorum. Benim ölümüm Selim'e intikamını unutturacak ve her şeye son verecektir. Seni ve Ömer'i bırakıp gittiğim için kızma bana. Sen hayatımda başıma gelen en güzel şeysin. Yaşamımın en mutlu anlarını seninle ve oğlumuzla geçirdim. İkinizi de her şeyden, kendimden bile çok sevdim. Başka bir çarem kalmadığını bil lütfen. Ve Ömer'imize çok iyi bak.